Hayat nedir sorusuna vereceğimiz cevap çok önemlidir. Her birimiz şu anda ekranın karşısında bu soruyu kendimize bir soralım. Sizce hayat nedir? Hayat bir eğlence midir? Uğraş mıdır? Ritim midir? Zorluk mudur? Başınıza istemediğiniz şeylerin geldiği bir hal ve bir durum mudur? Neşe midir? Müzik midir? Çalışmak mıdır? İşte bu cevap aslında sizin şu ana kadar yaşadığınız hayatı nasıl yaşadığınızı, neler yaptığınızı ve nasıl bir kader içerisinde buraya kadar geldiğinizi size tanımlar. Peki hayat denilen şey nedir? Hayatı aslında öncelikle bir odanın içerisine baktığımızda dört duvar olarak tasavvur edelim. Bunlardan bir tanesi yaşadığımız olaylar, bir tanesi haller ve haletler ve bir tanesi ifadeler ve tabii ki rüyalar. İşte hayatımız aslında bu dörtlü döngünün içerisinde cereyan eder. Her bir tanesi diğerini oluşturur. Yani bir tanesinde ektiğiniz başka bir odanın duvarında tekrardan canlanır. Örneğin bir ifadede bulunursunuz. O ifadeniz bir bakmışsınız bir olaya dönüşmüş. Bir olay yaşarsınız. O yaşadığınız olay bir bakarsınız sizde bir hal, bir duygu meydana getirmiş. Ve yaşadığınız bu duygular bir bakmışsınız akşam rüyanıza girmiş, rüya olarak karşısına çıkmış. Ve hayat bu şekilde devam eder. Ve bazen bir tekrar döngüsünün içerisine seyreder. Değiştirmek istersiniz, değiştiremezsiniz. İstemediğim olaylar başıma geliyor zannedersiniz. Oysa ki tekrar tekrar hayatımızda karşımıza çıkan olaylar aslında kendimizin de isteyip ısmarladığı ve seyrettiklerimizdir. Peki bu sistem nasıl meydana geliyor? Ne oluyor da aslında hayat bizim istediğimiz gibi gidiyor ama biz bu hayatı istemediğimizi zannediyoruz? Peki basit bir mekanizması var. Fark ettiğimizde bunu çok şey dönüşecek. Hayatı bir ayna gibi tasavvur edelim. Bir hayat aynası diyelim buna. Ve bu aynanın karşısında aslında bir şeyler seyrediyoruz. Ve seyrettiğimiz aslında kendimiziz. Şunu diyebiliriz. Hayır, bu seyrettiğim ben değilim. Başka bir şey. Tabii ki zihnimiz bunu bu şekilde söyleyecek. Bazen bunu çok basit bir örnekle anlatabiliyoruz. Örneğin aynanın karşısında herhangi bir hayvan kendisini tanıyamıyor. Örneğin kedi gidiyor aynaya saldırıyor. Başka bir kedi var zannediyor. Bazen bir köpek karşısındakini farklı düşman bir köpek zannederek ona havlıyor. Ama havladığı aslında kendisi. Tabii ki hayvanlar için belki bu çok normal diyebiliyoruz. Zaman içinde bazı hayvanlara aynada gördüğünün kendisi olduğunu öğretebilmek mümkün. Peki ya biz? Hayat aynasında gördüğümüzün kendimiz olduğunu anlayabilecek miyiz? Bu farkındalığa ve bu yüksek şuura ulaşabilecek miyiz? İstersek evet. Yani hayatı istersek fark edebilir, kavrayabilir ve dönüştürebiliriz. İşte bunun basamakları farkındalığımız ve şuurumuzun artmasıyla, yükselmesiyle mümkün. Hadi gelin birlikte bu basamakları çıkalım. Seyrettiğimiz hayatın bize neyi anlattığına bir bakalım. İfadelerimizden başlayalım. Acaba ifadelerimizle kendimizi, hayatımıza çekmek istediklerimizi anlatıyor olabilir miyiz? Sık sık kullandığımız kelimelere bakın. Hangi kelimeleri çok sık kullanıyoruz? Tekrar tekrar aynı anıları anlatıyoruz. Hangi olayları sık sık yaşıyoruz? Acaba yaşadığımız olaylar bize anlatabilir mi? Bizi tanımlayabilir mi? Veya yaşadığımız olaylar bizim dışımızda olabilir mi? Evet, gerçekten de yaşadığımız olaylar bize anlatır. Tıpkı hallerimiz ve haletlerimiz gibi. Bizden çıkan bir öfke bizden bağımsız değildir. Yaşadığımız bir sevinç, bir neşe bizden yansıyan ve çıkan bir haldir, bir durumdur. Tabii ki rüyalarımız bizi tanımlar. Rüyayı gören de, rüyanın içindeki çünkü her şey de biz ve bizden yansıyandır.
Yani bu anlattıklarımızın hepsi aslında bizim hayatımızdır. Bizim hayatımızdan yansıyanlardır. O zaman biz, bizden yansıyan her şeyiz. Yani dışarıda seyrettiğimiz her şey o zaman biziz. Peki dışarıyı değiştirebilir miyiz? Belki biz dönüştüğümüzde dışarısı da değişebilir. Biz nasıl dönüşeceğiz dersek, işte seyrettiklerimizde önce kendimizi tanımlayarak, kendimizi anlayarak ve kendimizi anladığımızda tamamlanmamız gereken eksiklerimizi fark ederek ve bu eksiklikleri gidererek bunu başarabiliriz. O zaman hayatı, ifadeleri, olayları, duyguları ve rüyaları ve bunlar içerisinde fark ettiğimiz eksik ve tamamlanması gereken şeyleri dönüştürerek dönüştürebiliriz. İsterseniz bir tane örnek verelim. Örneğin yaşadığınız bir olay, sık sık tekrar eden bir olay. Orada eğer o hayat rüyasının içerisinde size ne anlattığınızı fark ettiğinizde ve bu rüyanın içerisine uyandığınızda o olayın, o durumun bir daha tekrar etmeyeceğini göreceksiniz. Nasıl uyanacağız? Gerçekten bizden yansıyan tarafı fark ederek, görerek, kabul ederek ve yaşadığımız olay ve yansıyan arasındaki bağlantıyı görerek, fark ederek yapacağız. Çünkü kabul etmediğimiz herhangi bir durum ve olayı dönüştüremeyiz. Eğer hayatımızda herhangi bir şeyi dönüştürmek, anlamak veya fark etmek istiyorsak önce bir kabul enerjisi lazımdır. Eğer isyan varsa, itiraz varsa kabul yoktur. Peki bu itirazlar ve isyanlar kimedir bilir misiniz? Tabii ki Yaradan'a. O zaman öncelik onunla barış, kendinle barışla başlar. Yani kendinle ve hayatı kabulle başlar. Eğer kabul varsa dönüş başlar. İster bu dönüşüm ifadelerinizin dönüşümü, ister hayatınızın ve olaylarınızın dönüşümü, ister yaşadığınız duygu ve çeşitli hallerin, haletlerin dönüşümü. Tabii ki bunların neticesinde rüyalarınıza dönüşecektir. Haydi gelin dönüşümü başlatalım hep birlikte.